Haziran ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Şimdi özellikle bu haber bülteni BTS hayranlarını çok sevindirecek birkaç haber içeriyor. Bu da beni bir miktar kızdırmaya başlamıştı. Yani bu kadar uzun bir süre en azından sektörden uzaklaşmak hoş değil. Yani bir oyuncu için bence güzel değil. Maalesef ki çok yakın bir aralık değil sevgili dostlar. Bakın bunu baştan söylüyorum. Miyav mu bu? Meow diye yazıyor. Tövbeler olsun, yeni bir grup ismi. Jisung varsa bir dizi güzeldir. Ben Jisung'u kafamda hep öyle kodladım. Bu dizide hani güzel görünüyor. Aslında biraz Gibornich'i de hatırlattı bana. Ve şimdi bu haber bültenlerinde benden dört gözle beklediğiniz bir grubun geri dönüş haberi. En sevdiğin oyuncu kim dediklerinde hiç düşünmeden adını verdiğim bir oyuncunun yeni dizi haberini vereceğim size. Çok fazla grubun, çok fazla solo ismin geri dönüş haberlerini şimdi size hemen arka arkaya anlatacağım. Merhaba arkadaşlar, Zandos'una hoş geldiniz. Ben Sümeyye Saraç. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu hafta size yine Haziran ayında Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Şu sıralar sizin de fark ettiğiniz gibi maalesef seyrek video atıyorum. Sürekli her hafta düzenli olarak video paylaşmak benim için birazcık zorlaştı. Bir de şu anki durumumu söyleyeyim. Ben yer değiştirdim. Evimde değilim. Yani İstanbul'da değilim daha doğrusu. Sinop'a geldim. Ailemin yanındayım. Sinop'un küçük bir ilçesindeyim şu anda ve hemen geldiğimizde de video çekmeye fırsatım olmadı. Sonra misafirler geldi. Onların yanında zaten video çekemezdim derken şu anda böyle bir ortamda yine de fırsat buldum ve bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Ama ve lakin sonrasında da yine ara verirsem, çekemezsem, video paylaşamazsam bilin ki burada ortamım müsait olmamıştır. Yine de elimden geldiğince ben bunu düzenli bir şekilde devam ettirmeye çalışırım tabii ki de. O zaman daha fazla lafı uzatmayalım ve Haziran ayının haber bültenine başlayalım. iKON grubunun üyesi DK'in askere gidiş tarihi açıklandı. Grubun ajansı 9 Haziran'da yaptı bu açıklamayı. Hemen açıklamalarını okuyayım. iKON'u seven hayranlara şükranlarımızı sunmak istiyoruz ve DK'in askerlik hizmeti hakkında bilgi vermek istiyoruz. DK ordu askeri bandosuna başvurdu ve yakın zamanda Askeri İnsan Gücü İdaresi'nden son kabul bildirimini aldı. Askerlik görevini yerine getirmek için 28 Temmuz'da aktif görevdeki bir asker olarak kaydolmayı planlıyor. Askerlik hizmetinin yapılacağı gün çok sayıda asker ve aileleri hazır bulunacağından güvenlik olaylarını önlemek amacıyla ayrı bir etkinlik düzenlenmeyecek. Hayranların anlayışını rica ediyoruz demişler. Zaten son zamanlarda hep dedim yine diyeyim böyle etkinlikleri askere giderken en azından yapmayı bıraktılar. Eskiden çok yapıyorlardı ama muhtemelen bazı uyarılar aldılar, bazı sıkıntılar yaşandı. Ondan beridir de böyle ünlü isimleri askere giderken herhangi bir etkinlik yapmıyorlar. Bu sayede DK'in de askerlik tarihi netleşmiş oldu. Astro üyesi Jinjin sağlık sorunları nedeniyle askerlikten muaf tutuldu. Astro'nun ajansı 2 Haziran'da grubun hayran kafesinde yine konuyla alakalı bir açıklama paylaştı. Ajansın açıklaması şöyle: Jinjin Askeri İnsan Gücü İdaresi tarafından yapılan detaylı tıbbi muayene sonucunda otoimmün bir rahatsızlıktan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle askerlik görevine uygun olmadığına karar verildi demiş. Otoimmünün anlamına da baktım. O da bağışıklık sisteminde aşırı duyarlılıkla oluşan tepkilere verilen genel bir isimmiş. Durumu günlük yaşamını etkilemese de muayene olmak için düzenli olarak hastaneye gitmesi gerekiyormuş. Tıbbi görüşün bu koşullar altında askerlik hizmetine katılmasının zor olacağı yönünde olması nedeniyle kendisine zorunlu askerlik görevinden muafiyet verildi. Sanatçımızın sağlığı firmamız için önemli bir öncelik. O yüzden onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayranlarımız da onu desteklemeye devam ederse mutlu oluruz tarzında bir açıklamayla da yazıyı sonlandırmışlar. Gördüğümüz kadarıyla çok büyük ciddi bir sorunu yok ama dediği gibi düzenli muayene olması gerektiği için ve askerlikte de muhtemelen bunu yapamayacağı için bu şekilde askerden muaf tutulmuş. Aslında bu bir nevi hayranlar için sevindirici olsa gerek. Hastalığı ciddi olsaydı bu cümleyi kurmayacaktım ama bu durumda en azından Jinjin hiçbir şekilde askere gitmeden işine, kariyerine kaldığı yerden devam edecek. Geçelim bir diğer habere. Şimdi özellikle bu haber bülteni BTS hayranlarını çok sevindirecek birkaç haber içeriyor. BTS üyelerinin tamamı askerden terhis edildi. Zaten J-Hope'la Jin askerden terhis edilmişti. Onun üzerine bir de 10 Haziran'da RM ve V askerden terhis edildi. Aralık 2023 yılı
yılında askere yazıldılar ve sırasıyla 15. Piyade Tümeni Askeri Ordu Bandosu ve 2. Kolordu Özel Görev Takımının üyeleri oldular. İkili terhis olduktan sonra hayranlarıyla selamlaşıp onları karşılayabilmek için Chuncheon'daki bir mekana geçmişler ve Arem orada bir saksafon çalmış. Bunun da fotoğrafları vardı, hatta çok tatlı görünüyorlar. Arem'in elinde bir saksafon, bütün böyle karizmasıyla onu çalmaya çalışıyor. V'nin de elinde çiçekler, tatlı tatlı onu izliyor falan. Sevimli bir fotoğraftı. Onun hemen ardından ertesi gün 11 Haziran'da Jimin ve Jungkook da askerliklerini tamamlayarak terhis oldular ve onlar da Yeoncheon Halk Stadyumunda hayranlarını sıcak bir şekilde karşıladılar, selamladılar. Son olarak bir de Suga askerden döndü fakat o diğerleri gibi hayranlarının karşısına çıkmadı. Çünkü zaten bildiğiniz üzere o yakın bir zamanda bir şeyler yaşamıştı. Özellikle bir motor gibi bir şey kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hafiften de sarhoş olduğu için böyle motoru devrilmişti ve bu da haliyle alkollü araç kullanma kategorisine girdiği için Kore'de bayağı büyük bir olay haline gelmişti. Onun üzerine de Suga çok fazla tepki çekmişti. Aslında hiç kimseye zarar vermemiş olmasına rağmen, araba bile değildi aslında, motorlu bir taşıttı. Ama maalesef ki kullandığı taşıt bu alkollü araç kullanma konusunda sakıncalı olan kategoriye girdiği için de Suga böyle bir şeyle karşı karşıya kalmıştı. O yüzden Suga hiçbir şekilde hayranlarının karşısına çıkmadı, kendini göstermedi ama duygusal bir mektup paylaştı. 21 Haziran'da ordudan terhis edildikten sonra hayranlarına kendisini beklediği için teşekkür etmelerinin yanı sıra geçen yıl yaşadığı sarhoş araç kullanma olayı için bir kez daha özür diledi. Sonrasında işte diğer üyeleri de zor durumda bıraktığı için onlardan da özür diledi falan. Bu şekilde genel olarak teşekkür ettiği, minnettar olduğu ve özür dilediğine dair bir mektup paylaştı Weverse'de ve bu sayede BTS üyelerinin tamamı nihayet askerden dönmüş oldu. Muhtemelen hazırlıklarını tamamladıktan sonra, birçok eksiklerini tamamladıktan sonra da yakın bir zamanda BTS grup olarak geri dönüş yapacaktır. Geçelim bir diğer habere. Big Hit Müziğin yeni erkek grubu Ağustos ayında geri dönüş yapabilir. 17 Haziran'da JTBC Big Hit'in çaylak erkek grubunun Ağustos ayında çıkış yapacağını duyurdu ve grubun çıkışına sadece 2 ay kala hazırlıklarının son aşamasında olduğunu bildirdi. Konuyla alakalı şirketten bir yetkili, Big Hit Müziğin yeni erkek grubu şu anda bu yılın 3. çeyreğinde çıkış yapma hedefiyle hazırlanıyor. Kesin çıkış tarihiyle ilgili detaylar daha sonra resmi olarak duyurulacaktır dedi. Bu yaklaşan grup 2019'daki TXT'nin çıkışının ardından Big Hit'in 6 yıl sonraki ilk erkek grubu olacak. Lee Do-yoon ve Shin Shia yeni bir dizide rol alacak. 26 Haziran'da Lee Do-yoon'un yaklaşan dizisi Grand Galaxy Hotel'de rol alacağı doğrulandı. Bu Lee Do-yoon'un askerlikten terhis edildikten sonraki ilk projesi olacak. Aynı gün Shin Shia'nın bu dizide kadın başrol olacağı bildirildi. Oyuncunun şirketi de bu haberi doğruladı. Daha önce Ocak ayında bu dizinin kadın başrolü için Go Min-si konuşuluyordu. Fakat ne yazık ki Go Min-si'nin muhtemelen son zamanlarda çıkan zorbalık haberlerinden dolayı o bu projeden ayrılmış ve onun yerine Shin Shia bu diziye dahil olmuş. Grand Galaxy Hotel'in çekimlerine 2025'in ikinci yarısında başlanması planlanıyormuş. Ve benim çok sevdiğim ama yıllardır hiçbir şey yapmadığı için sinir olduğum bir isim nihayet geri dönüyor. Jong Il-woo, Jong In-sun ve Yoon Hyun-min yeni dizi için onaylandı. Zahmet oldu ya. Gerçekten yani belli aralıklarla Il-woo ne yapıyor diye takip ediyorum, bakıyorum. Uzun zamandır hiçbir şey yapmıyordu. Anca geziyordu. İşte fan meetingler falan yapıyordu. Bu da beni bir miktar kızdırmaya başlamıştı. Yani bu kadar uzun bir süre en azından sektörden uzaklaşmak hoş değil. Yani bir oyuncu için bence güzel değil. Tabii ki kendince sebepleri vardır. Ben takılıyorum. Ben özlediğim için, çok sevdiğim için onun aktif olmasını çok istiyordum. Nihayet Jong Il-woo yeni bir dizi için onaylanmış. KBS 2 17 Haziran'da oyuncular Jong Il-woo, Jong In-sun ve Yoon Hyun-min'in yaklaşan hafta sonu dizisi Splendid Days'in başrollerinde oynayacağını doğruladı. Jong Il-woo bu dizide hem kariyerinde hem de kişisel hayatındaki başarılarıyla tanınan yetenekli bir adam olan Lee Ji-yook'u canlandıracak. Hırslı ve soğukkanlı olmasına rağmen keskin bir mizah anlayışına sahip. Hayatı aslında çok göz alıcı gibi görünüyor olsa da o da en dibi deneyimlemiş bir insan. Zorlukların üstesinden geliyor ve yavaş yavaş hayatın gerçek anlamını keşfediyor. Jong In-sun neşeli ve iyimser bir kafe yöneticisi ve iç mimar olan Ji Eun-ho rolünü üstleniyor. Zor koşullar altında büyümüş olmasına rağmen hayatını tutkuyla ve herhangi bir pişmanlığı olmadan yaşamaya çalışıyor. Uzun zamandır aşık olduğu Lee Ji-yook tarafından reddedilmesine rağmen sıcak ve istikrarlı bir şekilde onun yanında kalmaya devam ediyormuş. Lee Ji-yook dediği de zaten Il-woo'nun karakteri. Yoon Hyun-min ise ayrıcalıklı bir ortamda doğmuş, kendine güvenen bir adam olan Park Sung-jae rolünü üstlenecek. Zengin bir ortamda yetişmiş, hem sakinliği hem de görgüsü olan ve hiçbir eksiği yokmuş gibi görünen bir
bir adam. Yine de bu kusursuz görünümünün altında o da yalnızlık duygusu barındırıyor. Bir şekilde Ilvo ile ve onun ailesiyle bağ kuruyor ve aşk ile arkadaşlık arasındaki çizgide ilerlerken karmaşık bir duygusal yolculuğa çıkacakmış kendisi. Dizi Ağustos ayında yayınlanmaya başlayacakmış. Bu da demek oluyor ki aslında çekimlerine başlamışlar. Ağustos ayında yayınlanmaya başlayacaksa yani bayağı bir ay, 1,5 ay falan kaldı. Ağustos'un kaçında başlayacak bilmiyorum ama az kalmış gibi görünüyor. Yaşasın. Eğer saçma sapan bir bölüm sayısı yoksa bu diziyi de Ilvo'nun hatırına izlerim gibime geliyor. Zaten Yoon Hyun Min'i de severim. Güzel, yani konusundan çok bir şey anlamadım. Öyle çok ekstra farklı bir konusu yok gördüğüm kadarıyla ama yine de diziyi izlemeden bunu bilemeyiz tabii ki. Geçiyorum bir diğer habere. Yine bayıldığım, en sevdiğin oyuncu kim dediklerinde hiç düşünmeden adını verdiğim bir oyuncunun yeni dizi haberini vereceğim size. Jisung, Won Ji-ya ve Park Hae-sun'un yeni Zaman Yolculuğu dizisinde başrol oynayacağı onaylandı. Bir internet romanından uyarlanan Judge Lee Han-yong dizisi haksız yere suçlanıp trajik bir şekilde ölen bir yargıç olan Lee Han-yong'un 20 yıl geriye gitmesini konu alıyor. Jisung, Cheongnam Bölge Mahkemesi'nde tek yargıç olan Lee Han-yong rolünü üstleniyor. Tek yargıç olarak geçirdiği sıradan günlerinin ardından başarılı bir hukuk firmasının CEO'sunun damadı oluyor. Daha sonra yetkisini kişisel çıkarları için kötüye kullanmaya başlıyor. Bu çok şaşırtıcı. Jisung genelde böyle roller oynamazdı ama zaten sonrasında bu durum değişiyor belli ki. Fakat bir gün buna son vermeye karar verdiğinde üstlerinin emirlerine uymadığı için trajik bir şekilde hayatını kaybediyor. Yani muhtemelen öldürülüyor. Sonrasında yıllar öncesine gidip yeniden hayata dönüyor ve böylece tüm anılarıyla birlikte ikinci bir hayat şansı elde ediyor. O noktadan sonra da yeni bir hayat yaşamak için mücadele ediyor. Tahminimce zaten kendisini öldüren kişilerden de intikam alır diye düşünüyorum. Park Hae-soo Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde baş ceza hakimi olan Kang Shin-jin rolünü üstleniyor. Kendisi işinde muazzam bir güce sahip, aynı zamanda da Lee Han-yong'la yani Jisung'un karakteriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor. Won Ji-na Seul Bölge Merkez Savcılığında savcı olan Kim Jin-ha rolünü canlandıracak. S gruptan Jang Tae-shik'i yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu süreçte savcı oluyor ve ona yardım teklif eden Lee Han-yong'la el ele veriyor. Lee Han-yong da zaten Jisung'tu. Ancak Lee Han-yong'un tanıştığı insanları gözlemledikçe kendini güven ve şüphe arasında bir ipte yürürken bulacakmış kendisi. Gördüğünüz üzere Jisung bu dizide de bir yargıç. Seviyor böyle dizileri. Özellikle The Devil Judge'da da yine böyle bir yargıçtı kendisi. Gerçi konu itibariyle birbirinden çok farklı şeyler ama yine hukuk teması, yine avukatlık, yine savcılık falan filan ağır konular, sağlam konular bunlar. Ben Jisung'un seçimlerine çok güvenirim genelde. Zaten onun olduğu her işi de izlemeye çalıştığım için bu diziyi de çok kaçıracağımı zannetmiyorum. Jisung varsa bir dizi güzeldir. Ben Jisung'u kafamda hep öyle kodladım. Bu dizide hani güzel görünüyor. Aslında biraz Reborn Rich'i de hatırlattı bana. Onunla tek farkı herhalde Reborn Rich'te başka birinin bedeninde doğuyordu Song Joong-ki. Burada kendisinin işte 20 yıl mı 10 yıl mı önceki haline gidiyor. Burada da şuradan kafam karıştı. Bir yerde 20 diyor, bir yerde 10 yıl diyor ama muhtemelen 20 yıl gibi bir zaman atlaması olacak. Böylece bir zaman yolculuğunu da içeren değişik hukuk temalı bir dizi izleyeceğiz muhtemelen. Dizinin ne zaman yayınlanacağı veyahut çekimlerine ne zaman başlanacağı ile alakalı herhangi bir açıklama yapılmamış ama netleştiği için de muhtemelen yakın bir zamanda onları da başlatırlar. Geçiyorum bir diğer habere. Ve geldik bir sürü comeback haberine. Yine çok fazla comeback haberi var. Yani yaz olduğunda bütün bu gruplar, bütün bu isimler belli ki heyecanlanıyorlar, hareketleniyorlar ve her biri teker teker yeni albümler, single'lar çıkarmaya başlıyor. Çok fazla grubun, çok fazla solo ismin geri dönüş haberlerini şimdi size hemen arka arkaya anlatacağım. İlk olarak The Boyz Temmuz ayında geri dönüş yapmayı planlıyor. The Boyz'un ajansı grubun Temmuz ayında çıkış yapacağıyla alakalı çıkan haberleri doğruladı ve The Boyz şu anda Temmuz ayında geri dönüş yapma hedefiyle hazırlanıyor dedi. The Boyz'un bu yaklaşan dönüşü Joo Haknyeon'un geçen hafta gruptan çıkarılmasından bu yana ilk geri dönüşlerini işaret edecek. Aynı zamanda da lider Sangyeon'un geçen Mart ayında askere gitmesiyle grup 9 üyeli olarak çıkış yapacak. Yaz geri dönüşlerinin ardından The Boyz 8-10 Ağustos tarihleri arasında son dünya turneleri The Blaze'e başlayacak. Bu arada şunu söyleyeyim, bu Joo Haknyeon dediğimiz arkadaş The Boyz'dan ayrıldı ya ve hakkında çok fazla haber çıktı. Ben onunla alakalı haberleri özellikle bu haber bültenini almadım çünkü çok karışıktı. Bir sürü şey yaşanmış belli ki. Onunla alakalı becerebilirsem tabii ki, eğer onu düzenli bir şekilde hazırlayabilirsem ayrı bir video çekmek var kafamda. Hani olur da The Boyz'un hayranları ya da ne bileyim onu sevenler falan denk gelir ya da
haberleri görenler denk gelir. Niye bunu anlatmadın diye sorarsınız. Ben de buna en azından bu şekilde açıklamış olayım. Geçiyorum bir diğer comeback haberine. Kepler bu Ağustos ayında geri dönüyor. Osan 25 Haziran'da Kepler'ın Ağustos ayında geri döneceğini bildirdi ve bunun üzerine de ajansından bir temsilci bu haberleri doğruladı. Bu Kepler'ın geçen yılın Kasım ayında yayınlanan 6. mini albümlerinin ardından yaklaşık 9 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Teen Top uzun zamandır beklenen geri dönüşlerine hazırlanıyor. Top Media 24 Haziran'da Teen Top'un bu Ağustos ayında grup olarak geri dönüş yapacağını duyurdu. Bu Changjo'nun Mayıs ayında terhis olmasının ardından 2 yıl sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Teen Top 15. çıkış yıl dönümlerini kutlamak için 10 Temmuz'da resmi YouTube kanallarında özel bir canlı yayınla hayranlarıyla iletişime geçecek ve yayın sırasında yeni albümleri ve yaklaşan performansları hakkında güncellemeler paylaşacak. Teen Top benim de eskilerden tanıyıp sevdiğim bir gruptu. Çok severdim şarkılarını. Son zamanlarda çok takip edemiyor olsam da hala böyle eski şarkılarını arada bir açıp dinliyorum. Keyifli bir gruptu gerçekten. Ve nihayet 15. yıl dönümlerini de kutlamak üzere yeni bir albümle geri dönüş yapacaklarmış. Treasure hem yeni geri dönüşlerine hem de yeni bir turneye hazırlanıyor. YG Entertainment 20 Haziran'da Treasure'ın 1 Eylül'de yeni bir mini albümle geri dönüş yapacağını duyurdu. Ayrıca Seul'de görkemli bir açılışla başlayacak ve ardından Japonya ve Asya'nın çeşitli şehirlerine doğru yola çıkacak olan Pulse On adlı yeni bir turneye de çıkacaklar. YG Entertainment konuyla alakalı şöyle bir açıklama yapmış. Üyelerin hayranlarının sevgisini geri ödeme ve onlarla daha yakın bağ kurma konusundaki güçlü arzusu doğrultusunda Treasure geri dönüşleri, orijinal içerikleri ve turları aracılığıyla hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak aktif bir şekilde tanıtım yapacak dedi. Ayrıca hayranlarla paylaşmayı dört gözle beklediğimiz özel haberler var. Bu yüzden lütfen bizi izlemeye devam edin diye de eklemişler. Bu sayede Treasure'ın gelecekteki programlarıyla alakalı da açıklama yapmış oldular. Geçiyorum bir diğer habere. Bu arada bazı comeback haberleri çok kısa. Bu benim bilinçli yaptığım bir şey değil. Genelde zaten comeback haberlerinin metnini çok kısa tutuyorlar. Genel itibariyle işte hangi tarihte geri dönecekler, ne kadar zamandır dönüş yapmadılar, kaç ay sonra geri dönecekler gibi açıklamaları yayınlıyorlar. Yani detaylar nadiren böyle ekstra şirketler açıklama yaparsa veya turneyi düşüydü buydu farklı şeyler olursa ekleniyor. O yüzden ben de mecburen bunları kısa kısa anlatıyorum. Yani hani söylemiş olayım, bu benim kısalttığım bir şey değil. Oneus yaz dönüşüne hazırlanıyor. 10 Haziran'da 11. mini albümleri 5X için bir logo hareketli video yayınladılar. Yeni albümleri 30 Haziran tarihinde yayınlanacak ve bu önceki özel albümleri Dear M'den bu yana yaklaşık 5 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Kart grubu nihayet geri dönüyor. Kart 9 Haziran'da resmi olarak yaz geri dönüşünün tarihini duyurdu. Grup 2 Temmuz'da 8. mini albümleri Drift'le geri dönecek. TXT geri dönüyor. Big Hit Music 9 Haziran'da TXT Temmuz ayında geri dönüş yapma hedefiyle hazırlanıyor ve detaylı programı daha sonraki bir tarihte açıklamayı planlıyoruz diye bir paylaşımda bulundu. Mayıs ayının başlarında TXT dijital single'ları Love Language'i yayınladı ve bu yaklaşık 2 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Maşallah ne kadar hızlı geri dönmüşler. Normalde böyle alışığız işte 9 aylar, 8 aylar ya da hadi 5-6 aylar falan. Bunlar sadece 2 aycık bekletmişler hayranlarını ve bu şekilde de çok kısa bir zaman sonra geri dönüyorlarmış. Astro üyesi Sana'nın 2025'in ikinci yarısı için büyük planları var. Şarkıcının ajansı 30 Mayıs'ta Sana'nın 2025'in ikinci yarısında yeni bir albüm yayınlamaya hazırlandığını açıkladı. Ajansa göre Sana albümünün yayınlanmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde Kore ve Japonya'da konserler verecek ve şu anda Latin Amerika'daki ilk solo turnesine hazırlanıyor. Bu arada Sana aynı zamanda 7-8 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan Astro'nun grup konseri The Fourth Astronaut için de hazırlanıyormuş. Twice üyesi Chaeyoung solo olarak çıkış yapmaya hazırlanıyor. 10 Haziran'da bir haber kuruluşu Chaeyoung'un 2025'in ikinci yarısında solo sanatçı olarak çıkış yapacağını bildirdi. Rapora göre solo çıkışının Twice'ın Temmuz ayında tam grup geri dönüşü ve yurt dışı programlarının ardından sonbaharda gerçekleşmesi planlanıyor. Bu çıkan raporu şirket onayladı fakat henüz çıkış tarihinin kesinleşmediğini açıkladı. Böylelikle Chaeyoung, Nayeon, Jihyo ve Tsuyo'nun ardından solo olarak çıkış yapan 4. Twice üyesi olacak. Bu arada Twice 11 Temmuz'da 4. tam albümleri This Is For'u yayınlamaya hazırlanıyor ve bu aynı zamanda yeni dünya turnelerinin de başlangıcı olacak. Ayrıca 2 Ağustos'ta Lollapalooza Chicago'da sahne alacaklar. Adı böyle okunuyordur diye umut ediyorum. Yazılışı böyle çünkü. Shine
aynı üyesi Onew solo olarak geri dönecek. 13 Haziran'da Onew yaklaşan ikinci tam albümünü duyuran Trailer G başlıklı bir teaser videosu yayınladı. Percent albümü 15 Temmuz'da yayınlanacak ve bu Onew'in ilk İngilizce single'ı Mad'in yayınlanmasından sadece 3 ay sonraki ilk geri dönüşü olacak. Ve şimdi bu haber bültenlerinde benden dört gözle beklediğiniz bir grubun geri dönüş haberi. Aslında bazı şeyler kesinleşmemiş ama en azından konuşuluyor olduğu için ve bana bunları sık sık sormuş olduğunuz için ben de bunları bu haber bültenine almak istedim. Blackpink'in uzun zamandır beklenen geri dönüşü yaklaşmış olabilir. Vallahi haberde de olabilir olarak yazıyordu. Yani daha kesinleşmiş bir şey yok dediğim gibi. JTBC Entertainment News'un 19 Haziran tarihli haberine göre Blackpink Temmuz ayı başında tam grup olarak geri dönüş yapacak. YG de konuyla alakalı çok kısa bir açıklama yapmış. Daha sonraki bir tarihte resmi bir tanıtım aracılığıyla detayları paylaşacağız demiş. Zaten YG daha öncesinde Blackpink'in yeni müzik videosunun çekimlerine 6 Haziran'da başladıklarını açıklamıştı. Çekimler dünyaca ünlü bir yönetmenle birlikte Kore'de gerçekleştirildi. Eğer grup önümüzdeki ay geri dönerse bu Blackpink'in Eylül 2022'de yayınladıkları Born Pink şarkısından bu yana yaklaşık 2 yıl 10 ay sonraki ilk geri dönüşleri olacak. Bu arada Blackpink yaklaşan dünya turnesi Deadline'ı 5-6 Temmuz tarihlerinde başlatmaya hazırlanıyormuş. Blackpink'in haberini vermişken BTS'i es geçmek olmazdı. Haliyle grubun bütün üyeleri askerden terhis edildiği için hayranlar merakla grubun geri dönüşünü merak ediyorlar. Ben de size onunla alakalı çıkan bir haberi anlatayım hızlıca. BTS uzun zamandır beklenen dönüşünü önümüzdeki baharda gerçekleştirebilir. Maalesef ki çok yakın bir aralık değil sevgili dostlar. Bakın bunu baştan söylüyorum. 18 Haziran'da bir haber kuruluşu, Hype'daki bir kaynak da dahil olmak üzere çok sayıda sektör içinden gelen bilgiye göre BTS'in 2026'nın Mart ayında tam grup olarak geri dönüş yapmaya hazırlandığı bildirildi. Yurt dışından bir başka kaynaksa tam tarih belirlenmemiş olsa da büyük ihtimalle Mart ortası olacak. Kardeş grupları TXT ile aynı zamanlarda geri döneceklerini duydum. Önce BTS sonra TXT veya tam tersi de olabilir demiş. Aynı habere göre farklı bir kaynak ENHYPEN'ın da aslında 2026'nın Mart ayında geri dönmeyi planladığını fakat sonrasında BTS'e çakışmamak için tarihi Ocak ayına aldıklarını iddia etti. Bütün bu söylentiler sorulduğunda da Big Hit Music kısaca BTS'in geri dönüş programı hakkında henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı diye açıklama yapmış. Normal şartlarda asla böyle bir haberi almazdım fakat dediğim gibi merakla beklediğiniz için BTS'in geri dönüş tarihini bunu da anlatmak istedim. Belli ki henüz netleşmiş bir şey yok. Belli ki 2025 içerisinde bir şey olmayacak buradaki habere göre. 2026'nın ta Mart ayından bahsediyorlar. Bakalım zaten bu kadar erkenden de böyle bir tarih vermez şirket. Yaklaştığında anca duyarız. Comeback haberlerimizin sonuna geldik ve benim haber bültenlerinde en sevdiğim kısım olan aynı zamanda da gelenekselleşmiş marka itibarı sıralamalarına geçiyorum şu anda. Haziran ayının oyuncu marka itibarı sıralamasıyla başlayacağım. Bu marka itibar sıralamalarını bana bazen soruyorsunuz nedir diye. Yine bir çok kısa bahsedeyim. Genel itibariyle bu listeye giren isimlerin popülaritesiyle alakalı bir şey. Bu illaki olumlu bir popülariteden bahsetmiyoruz. Olumsuz anlamda konuşulduklarında da galiba bu listeye giriyorlar. Çünkü internette konuşulma gücüyle alakalı bir şey. İşte sosyal medyada, televizyonda, platformlarda, farklı mecralarda bir ünlünün ne kadar adı geçiyorsa, ne kadar konuşuluyorsa bildiğim kadarıyla bu marka itibarı sıralamasına o kadar yüksekten giriyorlar. Şimdi ben de size Haziran ayının oyuncu marka itibarı sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 24 Mayıs ve 24 Haziran tarihleri arasında yayınlanan dizi, film veya dijital içeriklerde yer alan 100 oyuncunun arasından yaptı bu listeyi. İlk 10 şöyle. 1 numarada Jung Jun-won, 2'de Son Suk-gu, 3'te So Ji-sup, 4'te Go Yoon-jong, 5'te Gong Yoo, 6'da Chu Yong-woo, 7'de Lee Jun-young, 8'de Park Ji-hoon, 9'da Lee Jae-in, 10'da da Kang Yoo-sok yer almış. Şimdi müzik listeleriyle devam edeceğim. Klasiktir yine. Haziran ayının kız grupları arasındaki marka itibarı sıralamasını okuyacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü 15 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak kız gruplarının arasından yaptı bu listeyi. 1 numarada Blackpink, 2'de IVE, 3'te Red Velvet, 4'te LE SSERAFIM, 5'te Twice,
6'da Oh My Girl, 7'de Kiki, 8'de 50-50, 9'da Miyav mu bu? Meow diye yazıyor. Tövbeler olsun, yeni bir grup ismi ama bu da bayağı Meow yazıyor. Miyav diyeyim bari. 10'da da Hearts to Hearts yer almış. Gerçekten bu yeni isimler beni çok zorluyor sevgili dostlar. Okunuşunu böyle bilenler alt tarafa yazarlarsa beni çok mutlu edersiniz. Bir saat bunun nasıl okunduğunu araştırmayayım en azından. Devam ediyorum. Haziran ayının erkek grupları arasındaki marka itibarı sıralaması da açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 14 Mayıs 14 Haziran tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak erkek grupları arasından yaptılar bu listeyi. İlk 10 şöyle: 1 numarada Seventeen, 2'de BTS, 3'te Big Bang, 4'te SHINee, 5'te Stray Kids, 6'da TWS, 7'de TXT, 8'de Highlight en sevdiklerim, 9'da Boy Next Door, 10'da da The Boys yer almış. Şimdi bir de üyeler arasındaki marka itibarı sıralamasını okuyup bitirelim. Haziran ayının kız grubu üyeleri arasındaki marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 22 Mayıs 22 Haziran tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak 725 kız grubu üyesi arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada Blackpink üyesi Jennie, 2'de IVE üyesi Jang Won-young, 3'te IVE üyesi An Yujin, 4'te aespa'dan Winter, 5'te Blackpink'ten Rosie, 6'da Red Velvet üyesi Joy, 7'de Girls' Generation üyesi Taeyeon, 8'de IVE üyesi Rei, 9'da Signatures'tan Jewon, 10'da da Blackpink üyesi Jisoo yer almış. Erkek grupları üyelerini de hemen okuyalım. Haziran ayının erkek grubu üyeleri arasındaki marka itibarı sıralaması açıklandı. Kore İş Araştırma Enstitüsü 21 Mayıs ve 21 Haziran tarihleri arasındaki birçok veriyi kullanarak 755 erkek grubu üyesi arasından yaptılar bu listeyi. 1 numarada BTS'ten Jimin, 2'de BTS'ten Jungkook, 3'te Big Bang üyesi G-Dragon, 4'te Astro üyesi Cha Eun-woo, 5'te Wanna üyesi Park Ji-hoon, 6'da BTS'ten Jin, 7'de BTS'ten V, 8'de Wanna üyesi Kang Daniel, 9'da Super Junior üyesi Koo Hyun, 10'da da Rise üyesi Won Bin yer almış. Ve bu şekilde bu ayın haber bülteninin sonuna gelmiş oldum. Atladığım, es geçtiğim önemli bir haber olduysa inanın bilinçli yapmamışımdır. Gözümden kaçmıştır. Baktığım sitede yazmıyordur, o yüzden görmemişimdir. Kusuruma bakmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video paylaşmadığım zamanlarda dahi beni sabırla beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ama emin olun her birinde bir sebebim oluyor. Bazen gerçekten kendimi çok yorgun ve halsiz hissediyorum. Zaten son zamanlarda yine böyle şeylerim çıktı galiba. Benim bir sağlık ocağına gidip yine kan değerlerime baktırmam lazım. Sizinle böyle her şeyi paylaşmayı seviyorum garip bir şekilde. O yüzden bazen gerçekten böyle kolumu kaldıracak halim olmuyor. Bırakın video çekmeyi. Çeksem de bu şekilde böyle aktif anlatamayacağımı düşündüğüm için hiç çekmemeye karar veriyorum. Bazen de arka arkaya o kadar çok şey çıkıyor ki asla bunun başına bir türlü geçemiyorum. Garip bir şekilde günler çok hızlı geçiyor. Garip bir şekilde çat diye pazartesi oluveriyor ve ben yetişemiyorum, takip edemiyorum bazı şeyleri. O yüzden kusuruma bakmayın. Arada gerçekten video çekmek benim için çok zorlaşıyor. Dediğim gibi yine ortadan kaybolursam buradaki ortamım müsait olmamıştır. Video çekmeye fırsatım olmamıştır. Çünkü burada İstanbul'daki ev kadar ortamım rahat veya müsait değil. Artık elimden geldiğince yine de yapmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğeni tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.